Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, bizi kış hastalıklarından tamamen koruyan, basit bir şekilde hazırlayabileceğimiz ve tüm mevsim hastalıklarından korunmamıza yarayan, mucizevi bir bitkiyi ele alacağız. Hastalıklara karşı direnç kazanmanın yanı sıra, bedenen ve zihnen bizi iyileştiren, astımda etkili, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelen, ishal, bulantı, karın ağrısı gibi belirtileri yok eden, gaz söktürücü ve hatta, cinsel isteği artıran özellikleri de bulunmaktadır. Bugün artık hemen her yerde rahatlıkla bulabileceğimiz bu şifalı bitkiyi tanımaya geçmeden önce, eğer abone değilseniz, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Köken olarak Doğu Asya'da doğal olarak yetişen zencefil, eski çağlardan beri, tüm medeniyetlerde bağışıklığı artırıcı, şifalı bir bitki olarak kullanılmaktadır. İçeriğinde sodyum, potasyum, karbonhidrat, proteinlerin yanı sıra, demir, magnezyum, kalsiyum da bulunmaktadır. Vitamin C'de zengin olan, zencefil, A vitamini, B6 ve B12 vitamini, C vitamini, D vitamini ihtiva etmektedir. Zencefile karakteristik kokusunu veren gingerol yağları, iltihap giderici ve antioksidan özelliğe sahiptir. Zencefil, özellikle egzersize bağlı kas ağrılarında çok etkilidir. Yine eklemlerde, kireçlenmeye bağlı iltihaplanma ve ağrılarda, zencefil faydalı olmaktadır. Kadınlarda adet dönemlerinin rahat geçirilmesinde tavsiye edilir. Taze olarak, toz zencefil formunda ya da ekstra olarak kullanılmaktadır. Kan şekerini düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolaylıkla ulaşılabilir olması, lezzeti ve hızlı iyileştirme gücü ile, özellikle kış aylarında, mutfağımızdan eksik etmememiz gereken bir şifa kaynağıdır. Bir fincan kaynar su içerisine atacağımız, 1 lira bozuk para büyüklüğünde, kesilmiş bir parça zencefili, 5 dakika kadar ağzı kapalı olarak demleyin ve ardından içiniz. Tüm kış boyunca, sizi her türlü mevsim hastalıklarından koruyacaktır. Eğer, grip, soğuk algınlığı, vücut kırıklığınız varsa, hazırlamış olduğunuz zencefil çayına, biraz bal, bir dilim limon, biraz taze çekilmiş karabiber ilave ederek için ve vücudunuzdaki ani iyileşmeye tanık olun. Vücudunuzun içeriden ısındığını, üşüme hissinizin kaybolduğunu ve direnç kazandığınızı hayretle göreceksiniz. Eğer taze zencefiliniz yoksa, bir çay kaşığı dolusu toz zencefil de aynı etkiyi gösterecektir. İştahı olmayanlar, gastrit ve sindirim sorunu olanlar mutlaka zencefil çayını denemelidir. Sık sık gaz şikayeti olanlar, yemeklerden sonra hazımsızlık çekenler için kurtarıcıdır. Boğaz ağrılarında ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Kalp kasını güçlendirerek, kalbinizin kasılma gücünü artırır. Trigliserit ve total kolesterol seviyelerinin düşmesinde etkilidir. Doğal bir kan incelticidir. Kanın, damar içi akışkanlığını artırır. Safra artırıcı olmasının yanı sıra, uyarıcı ve terletici bir etkisi vardır. Tükürük ve mide salgılarını artırır, bağırsak kaslarını da uyararak, bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda, zencefilin beyin fonksiyonları üzerindeki olumlu etkileri gözlenmiştir. Bu yönüyle özellikle Alzheimer hastalığı için de koruyucu olduğu düşünülmektedir. Zencefilin, tazesi ve tozunun yanı sıra, yağı da kullanılır. Zencefilin uçucu yağını kokladığınızda, mide bulantınızın ve kusmanızın ortadan kalktığını göreceksiniz. Özellikle hamilelik sürecinde olanlar, zencefil yağından faydalanabilirler. Eklem iltihabında, zencefil yağı aktif olarak kullanılır. 20 ml kadar taşıyıcı yağ içerisine 15 damla zencefil yağı damlatılarak karıştırılır ve ilgili bölgeye masaj yapılarak sürülür. Burada, taşıyıcı yağ olarak, tatlı badem yağı ya da Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Bu yağı saçlarınıza sürdüğünüzde, saçlarınızın hızla uzadığına şahit olacaksınız. Zencefilli kış şurubu tarifi. Kışın soğuk geçen günlerinde, bir şifa kaynağı olarak, zencefil çayına alternatif bir kış şurubu tarifimiz bulunuyor. Bu şurup, sizi soğuk algınlığından koruyacak, öksürüğünüzü kesecek ve vücudunuzu ısıtacaktır. 2 tatlı kaşığı zencefil, 2 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı karanfil, 1 tatlı kaşığı havlucan karıştırılarak 1,5 litre su içerisine atılır. Ve kaynatılır. Kaynayan karışım içerisine, 1 yemek kaşığı bal atılarak 10 dakika kadar, ağzı kapalı olarak kaynatılır. Ardından soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra, cam bir kap içerisinde muhafaza edilir. Günde 1 tatlı kaşığı kadar tüketilebilir.
zindeleştiğinizi fark edeceksiniz. Dikkatli olunması gereken durumlar. Zencefil bitkisi, doğal bir kan incelticidir. Bu sebeple, kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullananlarda, tansiyon ilacı kullananlarda, kanama riskini artırabilir. Kan şekerini düşürücü etki gösterebilir. Safra taşı olanlarda, doktora danışmadan, kullanmamalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı faydalı buluyorsanız, lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Her türlü yorumlarınız ve istekleriniz için, lütfen bize yazmaya devam edin. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Yeni videolarda, yepyeni içeriklerde görüşmek üzere.